PSMX'e hoş geldiniz. Bu bölümde minik devre kartlarımızı daha uygun maliyette üretebilmek için bir kesme tezgahı yapıyoruz. Bu sefer basit bir cihazımız var. Yapması da çok kolay, yani zor olmayacağını düşünüyorum. Burada iki tane 15 santim milimiz var. Bunları biz avuç içi taşlamanın ucunda kestik. Avuç 8 milim mil, sıradan 8 milim millerdi. Motorumuz var. Soketimiz ve anahtarımız var. Bir elmas disk kesici var Dremel için. Aynı zamanda Dremel mandreni kullanacağız bu projede. Plastik parçalarımız var. Plastik parçalarımızda ise planımız şu. Şöyle bir alt tablamız var. Bu alt tablamızın iki yanına iki tane minik kulelerimiz gelecek. Ben kule diyorum bunlara. Bu kulelere iki tane milimiz yerleşecek. Bu milleri tutacak bu kuleler ve millerin üstünde de şöyle bir arabamız olacak. Biz burada herhangi bir, yani basit bir şeyimiz olduğu için, bu günde binlerce kez bu ileri geri gitmeyeceği için bunun içinde de motorumuz yer alıyor bu arada. Pardon. Şöyle motorumuz yerleşiyor içine. Yıktım her şeyi. Şöyle bunun ucunda da kesici ve miller üstünde çalışıyor bu sistem. Miller üstünde binlerce kez gitmeyeceği için buraya bir rulman falan koymadık. Direkt plastik parçanın içinden geçecek miller ve bunlar yataklayacak. Hassas bir kesim de gerekmiyor bize. Tabii bunların miller üstünde çalışması için bu deliklere çapa getirmemiz gerekiyor. 3D yazıcının getirdiği çap yeterince hassas olmayacaktır bu iş için. Şimdi başlayacak olursak. Önce millerimizi hazırlamakta başlayacağız. Sonra bu kısma geçeceğiz. Şimdi milleri canavarda kestik ve uçlarını çok ciddi şekilde çapaklar var. Elimizi kesecek şekilde ve bunları temizlememiz gerekiyor. Bunu yapmak için de küçük atölyemizde kullanmak için bir hard disk zımpara cihazımız var. Bunun yapımıyla ilgili videonun linkini de köşeye ve açıklamalara koyuyoruz. Oradan isterseniz izleyebilirsiniz. Çok güzel oldu bu cihazımız. Çok kullanıyoruz. Çok gürültülüydü ama çapakları aldık. Şimdi millerimiz hazır. Şimdi millere bakacak olursak buradan geçmiyor tabii doğal olarak. Bunun içinden bu yatakları hazırlamak için tam hassas şekilde matkapla geçilebilir içinden. Herkes matkaba ulaşabilir. 8 milim matkap işe yarar. Bizim bir raybamız var, 8 milim. Rayba bir şeyi tam böyle çapa getirmek için kullanılan bir metal işlemede yaygın olarak kullanılan bir şey. Bakın bu farklı. Bunu önce matkapla mesela 7,5 milime kadar delinen bir deliği 8 milim yapmak için 8 milim rayba kullanılır ve hassas olur. Matkaptan daha hassas sonuç verir. Ama bu iş için matkap da iş görecektir. Hatta hassas bir şey için yine frezeniz varsa freze kullanabilirsiniz. 8 milim freze de iş görür. Biz raybayı kullanacağız burada ama matkapta olurdu. Evet, güzel bir şekilde artık şey olur. Şimdi bu deliklerle ilgili bir şey daha var. Hemen kısaca bahsedeyim. İçinde yağ kanalları var. İsterseniz şu deliklere birer set sökür vida koyup tık kapatabilirsiniz. Set sökürü açıp içini yağ kanalına yağ gres basabilirsiniz. Basmasanız da olur. Bu çalışacaktır. Basit bir şey sonuçta. Oldu bu. Diğerine de bakalım. Evet, diğer delik de yeterli seviyede. Şimdi ben böyle küçük aletlere bayılıyorum. Burada şey de kullanılabilir. Şırınga da kullanılabilir. Ama benim minyatür bir gres tabancam var. Böyle aletleri çok severim. Minyatür şeyleri yapmak için. Bunu da edinmiştim o sebepten ötürü. Milleri içine koydum. Gresimi basıyorum. Bu işi opsiyonel, isterseniz yapmayın. Ve illa gres tabancasına da ihtiyacınız yok.
Bakın gresler buradan çıktı. İki yandan. Çünkü içinde yağ kanalları var. Şırınga ile de yapabilirsiniz. Bakın gres bu kenardan çıktı. Burada da çıktı. İçine gres kanalları doldu demek gresle. Şimdi gres yiyince tabii daha akışkan oldu. Daha yumuşak bir şekilde kayıyor. Bu iki deliğe birer set sökür takıyorum. Tıpa mahiyetinde. Çok aşırı sıkarsanız mili tutar. İşe yaramaz. Kötü olur. Evet. 2 milimizde set sökürlerini de taktık. Tıpalarını da taktık. İçinde gresledik. İçinde yağ kanalları var. Bir yağ yatağında çalışıyor artık ikisi de. Bu ikisi hazır. Bir tane set sökür bize oyun oynadı. Kafası yokmuş meğer. Uğraştırdı beni. Siz onu çok hızlı bir şekilde saniyeler içinde geçti gördünüz tabii. Şimdi bu iki kuleye gelecek. Ama bunları bağlamadan önce bu iki şöyle hemen bir prova yapalım. Önce motoru bağlayacağım. Bu iki kule bunu taşıyacak şu şekilde. Ama bundan önce ben motorumu bağlayacağım. Şimdi bu motoru daha önce biz bir projede kullanmışız. Onun için ucunda kabloları var. Bize de lazım olduğu için sökmedik. Sonuçta bir tane kırmızı bir tane siyah kablo arkasına lehimlenmiş. Ve buraya makaronla kapatılmış burası. Bana burası lazım olmadığı için keseceğim. Bu motorun artı kablosunu yukarıdan, eksi kablosunu da arkadan dışarı atıyorum. Motoru da şuraya yerleştireceğim. Bunun için bu motorlar, bu büyüklükteki motorlarda genelde metrik 2,5 vida kullanılıyor. Bu metrik 2,5 vidalardan atacağım. Vida atınca böyle motorların rotoru sıkıştı mı diye, rotora geldi mi vidanın ucu diye çevirmekte fayda var. Bunlar yeterli. Biraz uzun geldi gözüme vida ama daha küçüğü yoktu. Şimdi soketimizi yapalım. Soketin eksi kısmına şey girecek. Bu siyah kablomuz gelecek. Bir tane kırmızı kablo takacağız ucuna. Bu kırmızı kablo da anahtara gidecek. Şöyle bir şey yapsam fazlasıyla yetecek bana. Şimdi masamızı düzenledik. Havyamızı getirdik. Bir şunu kontrol etmek istiyorum. Burada bunun bazen bu soketlerde bazen eksi bacaklarından bazıları çalışmıyor. Bir onu kontrol etmek istiyorum. Bu arada yardımcı elimizi de aldık. Bu yardımcı elin yapımı ile ilgili videoyu da izlemek isterseniz onun linki de açıklamalarda mevcut. Çok işimize yarıyor. Bunu çok seviyoruz, çok kullanıyoruz. Şimdi soketten emin olmak için şunu yapacağım. Şurada 12 volt adaptörümüzün çıkışını buna bağlayacağım. Ve buradan şey okumaya çalışacağım. Şöyle tut bakayım sen şunu. İşe yarar. Burası karmaşık oldu. Şunu alayım. Şuradan görüntüyü bozmasın. Şurada 12 voltu görmeye çalışacağım. Hangisinde göreceğim ona bakayım. Aha voltaj modunu almamışız. Bakın 12 voltu bu bacaktan alabiliyorum ama bu bacakta alamıyorum. Bu toprak bacağı gibi bir şey sanırım. Şu bacağı kullanacağım. Uzaktakini. Tabii ki böyle yaparsak olmaz. Küçük bir ayrıntıyı unuttuk. Her zaman bir fail gerek değil mi? Fail olmazsa olmaz. Bu lehimi söküyorum tekrardan. Hep unutulan bir şey yaptım. Kabloyu çekiyorum. Buradan bu somunu çıkartıyorum. Somunu önce geçirmeliydik. Onu unuttuk. Somunu buradan geçiriyoruz. Kabloyu tekrar çıkartıyoruz. Tekrar lehimimizi yapıyoruz. Bazen küçük ayrıntılara dikkat etmek çok önemli.
Demin bu somunu oradan geçirmesek hiçbir zaman arkaya takamayacaktık. Şimdi kırmızı kablomuzu bu sefer şöyle sizin de göreceğiniz şekilde yapayım. Kırmızı kabloyu yine somunun içinden geçirerek çektim. Siyah kabloyu da çektirmem gerek. Şimdi somunu yerine oturtabilirim. Evet, soketle işimiz tamam. Siyah kabloyu içeri kıvıracağız. Şimdi kırmızı kabloyu anahtar üstünden geçirmemiz gerekiyor. İki kırmızı kabloyu da buraya aldık. Bu ikisi biraz uzun olmuş. Biraz kısaltayım bunları. Ne güzel, ikisi eşit boya geldi. Bir izleyicimiz burada pasta sürmek için silikon fırçayı tavsiye etmiş. Henüz tedarik edemedik ama onu deneyeceğiz. Bizim kürdan yönteminden kesinlikle daha iyidir herhalde. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bu anahtarı bunu içeri soktuğumuz zaman yeterince yer yok motorun üstünde bu bacaklar için. Bacakları şöyle kıvıracağım. Hatta bu öbür yüzüne yapsak daha iyiymişti. İnşallah anahtarı bozmaz. Bakalım yetecek mi? Birini o yöne, birini bu yöne kıvıracağım. Bu işe yaramazsa bacakları keseceğim. Bacakları kesmek de bir yöntemde, akıl edemedim baştan. Evet, gözüktüğü üzere şu an siz de görüyorsunuzdur. Bacaklar dokunmuyor motora. Sıkıntı yok. Şimdi tekrardan tezgahımızı topladık. Şimdi kulelerimizi takalım. Şimdi nasıl takayım diye bakıyorum. Önce somunlarımızı yerleştirelim içine. Biz genelde böyle gömme somunları seviyoruz. Buraya içine somun yerleştirmeyi, plastik parçaların. Ucuz ve etkili oluyor. Şimdi bu iki parçanın ön hazırlığını yaptık. Milleri bağlamak için vidalarına taktık. Üstüne somunlarını taktık. Bu iki parça şuraya gelecek. Bunun için burada da somunlar var. Ama önce şöyle yapacağız. Bu böyle geliyor. Bunları takmadan önce tabii kapaklarımız var. Burada kapakları geçme yaptık bu sefer. Bunun üstünde hiçbir yük yok. Bu sefer bunları vidalamıyoruz. Sadece getiriyoruz. Yerlerine oturtuyoruz. Bu sese bayılıyorum, oturma seslerine. Ve kutu hazır. Aslında bir test etmekte fayda var. Hemen de test edelim. Motor çalışacak mı? Evet, çalışıyor. Şimdi bir tarafını biraz sabitliyorum. Evet, bu ucu sabit. Bu ucu da kov edelim. Şimdi vidalayalım buraya. Bunun için 4 tane somun hemen yerleştirelim. Metrik 3 somunlar kullandım bütün şeyde. Bütün parçalarda. Imbus Metrik 3 16 kullanıyorum. Üstlerde şurada Imbus Metrik 3 12 kullanmıştım. Zaten her projemizde olduğu gibi malzeme listesi ve parça modellerine link video açıklamalarında olacak. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi hazırız aslında. Çok güzel çalışıyor, işliyor yapısı. Yağlayabilirsin. Yağlama imkanınız olursa daha iyi olur. Yoksa ama bunsuz da oluyor. Şimdi bu parçamız şöyle gelecek. Burada bakın bir oyuk yol bıraktık. Burası
bıçağımızın oturacağı yer. Şimdi bıçak böyle gelecek ve bunun ucunda da bıçak olacak. Şimdi şöyle bir durum oldu. Şimdi bakın buraya geliyor. Bu oyuğu biz bıçağın oturacağı yuva olarak ben hesap ettim, planladım. Ama burada çizimde bir hata yapmışım, plan hatası. Bıçak standart ölçüleriyle biraz buna yüksek ama burada bizim biraz payımız var sonuçta. Bir 5-6 milim kadar. Şurada ucundan biraz kesersem bu bıçak içeri gidecek ve proje kurtulacak. Bakalım olacak mı? Şimdi biz Dramel'imizde ucundan bir parça kestik. Bizim tasarımımızı şu an kurtaracak. Ama sizin kullanacağınız printables dosyalarında biz burayı bir 8 milim daha bu kenara kaydıracağız. En azından aralığı açarız. 5 milim bu taraftan, 5 milim bu taraftan. Bu sayede siz bu sıkıntıyı yaşayıp bunu kesmek zorunda kalmazsınız. Şimdi buraya gelirsek motorumuzu sabitleyelim. Mandrenimizi sabitleyelim. Bunun için yarı tornavidamı kullanacağım. Deneyelim yani. Bunu sabitlemenizde bir sakınca yok şu an. Civata sabitleyiciniz varsa burada uygulayabilirsiniz. Yoksa da arada gevşerse sıkarsınız. Ki akarsa çok fazla geldi ama sileriz. Hemen deneyelim nereye geldiğine bir bakalım. Evet, şu an kestikten sonra ben büyük ihtimal çizerken bunu olarak tasarlamışım. Bu ucunu keseceğiz ve bu sıfırdan olacak diye yapmışım. Unuttum tabii. Gerekirse isterseniz siz de kesersiniz. Ben çizerken printables dosyasını yüklerken bu taraftan 4 milim, bu taraftan 4 milim olarak bu parçayı alacağım. Bir 4-5 milim. Böylece hani bu uzunsa bile sizinkini kurtarabilir diye hesap ediyorum. Çok uzun olmasını, çok dışarı sarkmasını istemiyoruz normalde. Şimdi bu iki parçayı birbirine bağlayacağım. Bakın altında somunlar için yuvalar var. Bu yuvalara somunları koyup bunları bağlıyor olacağım. Burada metrik 3x8 havşa başlı vidalar kullanıyorum. Kesicimizin masada kaymaması için altına silikon ayaklar takacağım. Fakat bunlar çok yüksek yapmadık tablasını. Uçları çıkıyor. Bunun için bir miktar keseceğim. Rahat takabilmemiz için, çekmeyi gerektirmemesi için de buradaki deliklerin toleransını biraz fazla verdim. Oradan rahatça geçebiliyor olmaları lazım. Şuradan kesiyorum. Onun için hemen basınca geçiyorlar. Toleransları rahat. Ama düşmeyecek kadar da sağlamlar. Evet, bir tek şu parçamız kaldı, kenara kaçmış. Şuraya bir dayama yapacağız. Bunun için de şu vidalardan kullanacağız. 2 de somun lazım bize. Diskimizi de taktık mı bu iş tamamdır. Evet. Bir deneyelim. Şimdi cihazımız hazır. Bir elektrik verip ilk çalıştırmasını yapalım. Bakalım olacak mı? Hatta açıkmış. Şu esprisi, şu işte şöyle bir kesme operasyonu yapmak istiyoruz. Bunu mümkün olduğunca küçük yapmak istedim ben. Şöyle hengame bir şey yapıp yani bu milleri ne kadar büyük yaparsak o kadar büyür bu. Uzatırız, arttırırız ama ne kadar büyük yaparsak atölyemizde o kadar çok yer kaplayacağı için küçük bir şey yapmaya çalıştık. Peki bunu ne için kullanacağız? Şimdi birincisi Çin'deki PCB üreticilerinden bir PCB ürettirdiğimizde 2 dolara 5 dolara şöyle 10'a 10 PCB'leri 10 santim 10 santime büyüklüğü aşmayan PCB'leri 5-10 adet ürettirebiliyorsunuz. Fakat bazen benim yaptığım gibi böyle küçük PCB'lere ihtiyaç oluyor ve bunların her birine şu kadarcık bir PCB lazım bize aynı parayı ödüyoruz.
Ama mesela ben onu 10 PCB'ye 1, 2, 3, 4, 5 tane devre yerleştirdim. Bunu ürettirdim. Aynı fiyata geldi. Buraya kesim noktaları eklemek istemedim. Bazen onu karıştırabiliyorlar. Sorun olabiliyor. Ben böyle yaptım, kendim keserim dedim. Ya bunu bu bizim şeyimizdeki gibi ya bir Dremel'le ya da bizim şarjlı Dremel'imizde bunu elde kesmek gerekiyor. Ya da böyle bir cihazda kesmek gerekiyordu. Şimdi başını kesince zaten burası oturdu. Düzgün bir şekilde rahatça kestim. Yalnız bu tabi biraz bordu küçük kaldı şeyim. Ama şimdi artık tam boyda. Dümdüz bunu Dremel'le kesince bunu dümdüz kesmek sıkıntı oluyor. Artık öyle bir sıkıntımız yok. Yine dümdüz. Kolayca kesimi yaptık. Hiç boardların kenarına hiç taşmadık. Şimdi küçüğü yapalım. Evet, bu da tamam. Kenarlarında çapak da bırakmıyor. Şimdi şöyle küçük bir şey kesmek genelde hep sıkıntı olur. Şimdi böyle dayaması, sabitlemesi, her şey olduğu için bunu çok kolay kesebiliyorum. Evet, şunu da yapıyorum. Yani ne kadar hızlı olduğunu göstermek için hepsini yapıyorum. Şimdi çok yüklendiğim zaman, çok hızlı gittiğim zaman kesmede tabii bıçak sıkışıyor, motor duruyor ama yani normal makul hızlarda çok rahat kesilebiliyor. Bakın burada küçük bir prototip PCB'm var. Daha önce burada bir şey yaptıydım. Burayı Dremel'le kestim ve eğri kestim. Hani düzgün kesemedim. Bu parça bununla düzgün bir şekilde kesmem mümkün bunu. Mesela tam şu iki şeyi bağlantı noktasının arasından incecik bir şeyi kesebiliyorum. Özellikle bu küçük PCB'leri, minnacık PCB'leri ben mesela projelerimde tek switchleri anahtar olarak kullanmak istiyorum. Gövdeyi tutturmak için böyle bir PCB'ye ihtiyacım oluyor. Çok küçük kesemediğim için kullanamıyordum. Bununla kullanabiliyor olacağım. Mesela şimdi bu eğri kesilen yeri düzeltelim. Bakın çok hassas bir şekilde şeyi kesebildim. Şu iki deliğin ortasından kesebildim. Bir daha yapayım. Böyle ayarlayayım göz kararı. Evet. Aynen. Yine iki deliğin ortasından kesebildim. Bunu
Dramer'le bu kadar düzgün kesimler sağlanmıyor. Bu tezgah bizim minyatür tezgah, çok işimize yarayacak. Durum böyle. Evet, kesimi bitirdik. Cihazımız kesim esnasında doğal olarak çok ince bir toz çıkartıyor. Sağlığınız için kesinlikle maske kullanın. Biz basit bir maske kullanmak durumunda kaldık. Hazırda yoktu ama daha iyi bir maske daha da iyi olacaktır. Üstünüz başınız da biraz toz olacak. Ona göre giyiminize dikkat edersiniz. Biz cihazdan çok memnun kaldık. Bizim işimizi kesinlikle çok yarayacak bir şey. Öncelikle bu 10x10 santim ebatındaki PCB'lere bir sürü PCB yerleştiriyorduk. Bunları doğru düzgün kesmek, Dremel'le kesmesi zor oluyordu. Böylece hassas bir şekilde tam kare şarkülünde PCB'lerimizi kesebiliyoruz. Bizim işimize çok yarayacak. Belki ileriki bölümlerde bu cihazı yine göreceksinizdir. Bu cihazda bir tek şey hoşumuza gitmedi. Şu 10 santimi yetmedi. Şurayı 15 santimlik miller kullandık. Bu 10 santim bir PCB'yi kesmeye yetmedi. Sizin için ben Printables'a yüklediğimiz model dosyalarında hem bu modeli hem de bunun biraz uzatılmış 20 santime göre olan modelini yükleyeceğim. Yani 20x20 santim tabloya, yazıcı tablosuna sığacak şekilde ayarlamaya çalışacağım. Orada belirtirim, aynı zamanda notlarda belirtiriz bunu. Aynı zamanda kendi projeleriniz varsa yaptığınız veya bizim size bu sunduğumuz projelerden birini yapıyorsanız bunları bizim Instagram kanalımızı @failsmakes Instagram kanalımızı tagleyerek paylaşırsanız bunları biz de görürüz ve bunlara yorum yapabiliriz. Aynı zamanda sizin projelerinizi biz de paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Bu ve bunun gibi videoları görmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Zile basarak da bildirimleri almayı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.